Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber OBS programını inceleyeceğiz. Burada şöyle söyleyeyim, küçük detaylarla ineceğiz. Baştan hiç bilmeyenler için aslında, çünkü ben de yani hiç bilmeden aslında kullandım. Zamanında kullanmıştım yani aşağı yukarı bir 7-8 yıl önce. Aynı sistem devam ediyor. OBS'de herhangi bir değişiklik olmamış yani. Burada şununla başlamak istiyorum. İlk ekran yakalamayı buraya eklemeniz lazım. Yani sahneyi ekleyip sonradan ekran yakalamayı buraya eklemeniz lazım ki şu anki ekranınızı yakalayabilsin, şuradaki ekranınızı. Onun sonrasında video yakalama kısmına geçmeniz lazım. Ben şimdi burada açıkçası bir webcam var ama o webcam biraz sorunlu olduğu için şöyle etkinleştireyim ben buradan tekrar. Buradan beni görebilirsiniz. Bu da dediğim gibi şu an için kötü bir webcam olduğu için kullanmak istemedim açıkçası. Bunu yine devre dışı bırakıyorum ben burada. Buradan yine devam edeyim. Burada resim ekleyebiliyorsunuz. İki tane hani istediğiniz kadar resim ekleyebiliyorsunuz ama yani ben iki tane resim ekledim. Bir bu tarafa ekledim, bir de bu tarafa ekledim. Yani şu kısmı ekledim, bir de bu kısmı ekledim. Burada yine kamerayı ben koydum ama dediğim gibi şu an için buraya resim ekleyebilirsiniz. Burada farklı farklı kaynaklar var. Yani nasıl söyleyeyim ben size, oyun yakalamayı özellikle şey yapabilirsiniz. Sahneyi yapabilirsiniz. Yani burada sizin işinize yarayan, ya ben açıkçası benim işime yarayan kısımlar bunlar. Ekran kaydetme, eğitim videolarının genel şeyinde bunu yapıyordum ben o zaman da. Eski videolarımda da genel olarak zaten şeyleri var yani hataları düzelttim ama bu sefer de yeni bir şekilde bir video çekeyim diye açıkçası bunu şey yaptım. Burada ben özellikle ses kısmında size bir şey bahsetmek istiyorum. Önemli şeylerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum ses kısmında. Şuraya geldiğimizde özellikler kısmından buradan sesi seçebiliyoruz. Şimdi bir kulaklıkla ses seçtiğinizde şöyle bir şeyle karşılaşabiliyorsunuz. Buradan seçiyorsunuz ama ses gitmiyor. Onu özellikle buradan değil ya bu programın kendisinden değil, direkt kendi bilgisayarın üzerinden şu kısımdan. Şuraya bir gene ibareler çıkıyor. Ben şu an takmadım tekrardan çünkü ses de kulaklık sesi de kötü çıkıyor. Bilgisayar sesi daha iyi açıkçası bu konuda. Burada onu şuradan bu kısımdan değiştirebilirsiniz. Bu kısımdan 3 tane daha ibare çıkıyor bunlardan ayrı. Orada büyük bir ihtimal sizin orada yanlışınız vardır. Ben çünkü orada yanlış yaptım. Ve o çözümü orada buldum. Yani burada açıkçası şöyle dosyayı gösterdiğimizde burada yaptığınız şeyler var. Burayı buradan bakabilirsiniz. Burada yine ben açıkçası çok kullandığım şeyler yok. Burada işte hakkında kısmında yine kaç sürümü olduğunu görebilirsiniz. Ya burada genel olarak kayıt başlat. Ayarlar kısmına geldiğimizde işte burada ayarlardan yine görünüm çıkış. Ya yayın yapmak istiyorsanız zaten buradan seçiyorsunuz. Buradan ekliyorsunuz sizin kendi şeyinizle. Çıkış yapmak istediğiniz ayarlar genelde standart ayarlar. Bunlar bu arada hiç ellemenize gerek yok. Burada da yine mikrofon falan seçilirken burada da yine varsayılan mikrofonu, bunu dikkatli edin özellikle bu konuda. Çıkışlarda da bunlar otomatik çıkış zaten. Bunları da değiştiriyorsunuz da tabii yani hani genel olarak bu şeyde çıkış yapıyoruz. Burada kısa yollar özellikleri mesela ben 1'e bastığımda kaydediyorum. Durdurmak istediğimde, komple bitirmek istediğimde 2'ye basıyorum. İşte 3'te duraklatıyorum. 4'te komple yani normal devam ettiriyorum. Ben bunları kendim yaptım. Yani yine buradan bir sürü şeyler var. Mesela kayıt böl, işte yayını durdur, yayını başlatlara da ekleyebilirsiniz. Bunlar detaylar açıkçası. Burada yine sizin yapabileceğiniz ekstra başka bir şey yok burada. Geri geldiğimizde dediğim gibi yani bunun sonrasında zaten çıkışını alacağım ben videonun. Direkt atmayı düşünüyorum. Yani hani herhangi bir ekstra bir kurgudur, şudur budur yapmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama dediğim gibi diğer bir şeyde de şunu söylemek istiyorum. Şu an için ben yine bir o ekran kamera kısmını hallediyorum ama Canon'un EOS olarak hani yaptığı bir program var. Webcam olarak kullanabiliyorsunuz kablo bağlantısıyla. Onu denedim biraz. Onunla çok uğraştım. Aslında yaptım ama kasıyor. Ekran kasıyor. Onu çözmem lazım. Ekran kasma kısmını. Büyük ihtimal onda da bir şey vardır. Yani bir detay vardır büyük ihtimal. Şu yüzden anlatıyorum. Yani normal DSLR kameranızı da normal kameranızı da şeye çevirebiliyorsunuz. Yani webcam'e çevirip kullanabiliyorsunuz detaylı bir şekilde. Zaten uygulamanın kendisi de şurada ben yine göstereyim. Burada da vardı. Aynen EOS Webcam Utility Pro diye bir uygulama. Bunun üzerinden. Ama bu da yine paralı. Yine ücretsiz kısım var. 720p'leri ücretsiz olarak sunuyor açıkçası. Burada anlatmak istedim bunlar. Yani yine devamı gelecek bunların. OBS detaylar, hatalar falan. Onları yine detaylı bir şekilde bakacağım. Hataları bulmaya çalışacağız. Bunları detaylı bir şekilde yapmaya çalışacağız. Çünkü bunlar çok önemli. Yani bu kaydederken bizi yoran şeylerden bir tanesi. Özellikle ses yoruyor. Görüntü mesela. Yani şu an görüntümde bir sorun var. Dediğim gibi o
kasma konularını onu mesela çözmem lazım. Onu çözdüğüm zaman zaten ikinci bir defa kasarak değil de normal bir şekilde yapacağız. Ama zaten bir de kameranın 30 dakika süresi var açıkçası. Ama yine de dediğim gibi bunlar detaylar. Burada size başka anlatabileceğim, yine ben şu detayı da kaçırmayın, filtre detayını. Buradan özellikle kes kaydır kısmından kamera mesela webcam kamerası olduğu zaman, EOS olduğu zaman, Canon'un kamerası olduğu zaman, DSLR kameralar olduğu zaman buradan kameraların kenarları siyah gözüküyor. Onları buradan kes kaydır yaparak 150-150 yaptım ben ve güzelledim. Boyut ve filtre özellikle ekliyorum. İşte size gürültü bastırma, maksat gürültü sesini kessin diye. Buradan detaylı bir şekilde zaten siz yapabiliyorsunuz. Yani ekleyebiliyorsunuz. Buradan renk ayarlarını, renk tonlarını değiştirebiliyorsunuz. Boyut oranlarını yine aynı şekilde değiştirebiliyorsunuz. Burada da yine yani burada çok da kullandığımız bir işte gürültü bastırma, gürültü filtresi, bunları eş zamanlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Bunlar önemli aslında. Buradan da söyleyebileceklerim açıkçası bunlar. Buradan da yine özellikler kısmından başka detay var mı diye bakıyorum. Yok ama araçlar kısmında sahne buradan yani söyleyebileceğimiz açıkçası bunlar. Yine kaydı da bitireceğiz zaten birazdan. Size de yine ekstra bir durum olursa zaten bunu ben videoyla tekrardan bir daha yapmayı düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yine detaylar ve farklı bir şeylerle OSB hatalarıyla OSB uygulamalarının genel hata olmasında yani ekstraları, artıları, yenilikleri olursa onlarla beraber zaten tekrardan videoyu yapacağım. Çok teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için tekrardan yine söylüyorum. Kolay gelsin. İyi günler dilerim. Sağ olun, var olun.